İlişkilerde yaşanan sorunların önemli bir kısmı yanlış anlama ve problem çözme yönteminin bilinmemesinden kaynaklanıyor. Kadınla erkek ilişkilerini öğrenmek ise bir nevi sanattır. Bu yüzden ilişkilerde sorun çözme yöntemi şiddet değil, konuşma, ikna ve inandırma olmalıdır. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, şiddetin psikolojik sonuçlarıyla çözümlerine ilişkin şu önemli açıklamalarda bulundu. Şiddetin olmadığı bir dünya insanın biyolojik ve psikolojik doğasına aykırı olması nedeniyle mümkün olamaz. Çünkü insanda iki temel dürtü vardır. Biri cinsellik, diğeri de saldırganlık dürtüleridir. Dürtüyü kontrol etmeyi öğrenmesi insanın medenileşmesiyle ilgilidir. Medenileşme seviyesi arttıkça bu dürtüleri kontrol etme becerileri de artıyor. Gelişmemiş ve gelişmiş topluluğa dair en büyük özellik cinsel dürtü kontrolü ya da saldırganlık dürtü kontrolünü sağlamayla ilgili oluyor. Hak arama ve sorun çözmede şiddet yerine sözel olarak kendini ifade etmek ve hakkını aramayı başarmak mümkün oluyor. Cinsel dürtülerde kontrol altına alınması gereken, cinsellik adabına göre yaşanması gereken durumlardır. Fakat insanlığın gidişinde her iki konuda da maalesef azalma yerine artışlar gözlemleniyor. Aile içi ilişkilerde şiddetin en büyük nedeni. Evlilik ilişkilerinde en önemli şeyin huzurlu bir ortam olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Evliliğin ve evin sıcak ortam olması gerekiyor. Daha önce evliliğe sevgi yuvası diyorduk. Şimdi güven yuvası diyoruz. Çünkü güvenin oluşması için herkesin kendisini ait hissetmesi gerekiyor. Ait hissetmezse ortam gergin olur, şiddet olayları olur. İnsan kendini güvende hissederse hemen evine gelir. Kimi evlerde kapıdan girerken böyle akşam sendromu vardır. Akşam sendromunda erkek kapıdan girerken eşi hemen başlar söylenmeye. Bıktım senden. 2 tane çocuk var. Bugün şöyle oldu, böyle oldu diye sürekli söylenir. Zaten eve yorgun gelen adam da söylenmeye başlar. Akşam sendromu dediğimiz durumda iki taraf da gergindir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle durumlarda iki tarafın da yapacağı çok basit bir şey var. Sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz ve sıcak bir dokunuş. Bu kadar da basit. İlişkide bu yöntem kullanıldığı zaman şiddetin %50'si ortadan kalkıyor. İlişkilerde ortaya çıkan sorunların önemli bir kısmı yanlış anlama, problem çözme yöntemi bilmemekten kaynaklanıyor. Duygusal mesafeden kaynaklanıyor. Duygusal mesafe giderildiği zaman sorun neyse bile oturulup rahat bir şekilde konuşulabilir. Aile içi ilişkilerde şiddetin en büyük nedeni duygusal mesafenin açık olmasıdır. O yüzden kadın erkek ilişkilerinin doğru şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Kadınla erkek ilişkilerini öğrenmenin de bir nevi sanat olduğunu ifade eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu uyarılarda bulundu. Bu aslında bir beceridir ve öğrenilmesi gerekiyor. Şiddeti onaylayan bir kültür geçmişimizde maalesef var. Ama şu anda artık değişen dünyada şiddeti hatırlama ve sorunu çözme yöntemi olarak gören kimse cahildir, gelişmemiştir ve ilkeldir. Onun için burada vurdum mu oturturum diyorsa bir insan ortaçağa aittir. Şiddetin arttığı yerde medenilikten bahsedilmez. Modernleşmenin artmasına karşın medenileşmenin buna paralel artmadığına dikkat çeken Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Şiddetin arttığı bir yerde medenilikten bahsedilemez. Yani insan modernleşebiliyor fakat hiç medeni olmuyor. Kadın hakları, kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda da maalesef benzer durum söz konusudur. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili birçok yasa 1960'tan sonra çıktı. Ama birçok önlemler de ondan sonra alındı. Yasalara rağmen suçlarda artış yaşanıyor. Kadına yönelik şiddetin ise pek çok türü vardır. Bunları fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik ya da duygusal şiddet olarak sıralayabiliriz. Şiddetin önlenmesine ilişkin yasaların çıkarılmasına rağmen şiddet yine de önlenemiyor. Türkiye'de 2012'de bir yasa çıkarılmasına karşın kadına yönelik şiddet olaylarında artış devam ediyor. 2008 yılında istatistiklere göre
Bir senede kadına yönelik şiddette ölüm sayısı 86 olurken 2020'de ise bu rakam 436'ya yükseldi. Yani 5 misli artmış kadına yönelik şiddet. Yani demek ki şu anda yasal düzenleme bunu çözmüyor. Sorunu kanuni yollarla düzeltmeye çalışmak sorunun negatif çözümüdür. Şiddetin önlenmesine ilişkin tedbir alınmalı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde problem odaklı olmayan çözümler de olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Bu konuda muhakkak koruyucu ruh sağlığı çalışmaları yapılmalı, rehabilitasyon çalışmaları olmalıdır. Birincil koruma denilen şiddeti önlemekle ilgili tedbir alınmalıdır. Risk gruplarına yönelik uygulanan ikincil koruma vardır. Bu risk gruplarında evden uzaklaştırma vermek yerine rehabilitasyon işlemleri uygulanabilir. Suç işleyen kişiyi hapishanede tutmak yerine rehabilitasyon merkezinde tutmak yararlı olabilir. Bazı gelenekleri de değiştirmek gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede geleneksel olarak süregelen bazı yanlış uygulama ve davranış kalıplarının da terk edilmesi gerekiyor. Bizim kültürümüzde bu konuda belki bazı bölgelerde halen uygulanabilen davranışlar olabiliyor. Değişim yaşıyoruz. Yani bazı geleneklerimizi düzeltmemiz de gerekiyor. Erkeklerin de kadınların da öz eleştiri yapması gerekiyor. Düşünen beyni devreye sokmak hedeflenmeli. Şiddet uygulayan kişilere yönelik terapilerde savaş stratejileri kullandığını kaydeden Tarhan şöyle devam etti. Şiddet uygulayan kişilerin yöntemi orman kanunudur. Çünkü onların dediği olur diye düşünüyor. Oysa insanlar arasında orman kanunu uygulanmaz. İnsanlar ikna ve bilgi gücüyle ikna edilmelidir. Bu kişilere yaklaşımda da bu dikkate alınmalı ve ikna edilmelidir. Aile içinde ya da iş yerinde bağırıp çağıran, kaba kuvvetle sorunlarını aşmaya çalışan kişi hisseden beynini kullanır. Öfkelenir, bağırır, çağırır, kırar, döker ve insanları sindirerek hakim olur. Karşı taraf aynı ölçüde karşılık vermediği için ezilir. Bu kişilere karşı düşünen beyninizi kullanacaksınız tavsiyesinde bulunuruz. Mesela bağıran bir eşe, lütfen biraz yavaş konuşur musun? Seni anlamak istiyorum demek. Böylece kişi birdenbire düşünecek, yavaş konuşmamı istiyor, yani beni anlamak istiyor diyecek. Hemen düşünen beynini devreye sokacak. İnsanlar evlenmekten korkmaya başladı. Kadına yönelik şiddete sadece cezalandırma yoluyla çözüm düşünmek yeterli olmuyor. Kültürel farklılıklara göre de mücadele gerekiyor. Çünkü boşanmalar çok arttı. Kanunun uç şekilde uygulandığı ülkelerde insanlar evlenmekten korkmaya başladı. Bu yüzden de artık birlikte yaşamaya başladı. Kuzey Avrupa ülkelerinde %59, İzlanda'da %69, Fransa'da %56 civarında evlilik dışı çocuk dünyaya geliyor. Türkiye'de evlilik dışı doğan çocuk oranı %12,9. Eğer böyle giderse 20 sene sonra onlar gibi olacağız. Evlilikte şiddet var. Şiddetten kaçarak evlenmemeyi seçmek var. Bu nedenle aile içi şiddette sorun çözme ve hak arama yöntemi olarak konuşarak, ikna ederek, inandırma ve sevdirme ile sorunların çözülmesine çalışılmalıdır.